Efendim Şirince'den selamlar. Bugünkü durağımız Selçuk'un o şirin kasabası. Dünyaca ünlü kasabası, köyü Şirince. Geldik, yarım günde Şirince'yi dolaşacağız. Tabii ki Buket Hanım ve Aras Bey ile birlikte. Nasılsınız? Selam. Selam. Şirince, Selçuk'a 8 kilometre mesafede bir köy. Mübadelede Türkler geliyor, Rumlar gidiyor. 1922'ye kadar burada Rumlar yaşıyor. Zaten evlerin mimarisini göreceksiniz şimdi dolaşırken. Şirince, dünyada en çok tanınan Türkiye'deki köylerden bir tanesi. Hatta birçok şehirden fazla tanınıyordur diyebilirim. Hatırlarsanız Maya takvimi. Mayaların kıyağı Şirince'ye. 21 Aralık 2012. Dünyada kıyamet kopacak. Ve bir tek Şirince ile Fransa'da bir köyde herkes hayatta kalacak deniyordu. Tabii ki öyle bir kıyamet kopmadı ama Şirince için farklı bir çağ başladı. Aras dondurma partisine başlamış. Şu dondurma heyecanını bir ortak olalım, sonra Şirince'ye gezmeye devam ederiz. Gelin. Teşekkür et abiye. Şirince sokaklarına dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi birçok hediyelikçi var. Efes'e, Meryem Ana'ya çok yakın. O yüzden milyonlarca turistin gün içerisinde tık diye uğrayabileceği noktalardan bir tanesi oluyor. Yürürseniz Şirince'de birçok şarap evi, mahzen göreceksiniz. Buranın meyve şarapları ünlü. Burada meyve şarabı olayı var, evet. Bizim için bir yer buldun mu gideceğimiz, uğrayacağımız? Ben Hera diye bir yeri böyle bir tavsiye aldım. Hera şarap evi. Buraya Ama kadar gelmişken denemek lazım. deneriz yani. Aras kenara gelir misin oğlum? Buraya gel. Şu sokağın içinde araba geçmesi o kadar kötü bir şey ki. Evet. Zırt pırt araba geçiyor, çocukla yürüyorsunuz ve bir yerlere kaçışmak zorundasınız. Bir tane yoldan böyle yukarı çıkılsın. Selçuk Belediyesi'nden biri izliyorsa şu araç trafiğini bir saate bağlayın lütfen. Bu kadar güzel bir köye, turist gelen bir köye böyle otoyola çevirmek hiç yakışık kalmamış. Neyse, hadi bakalım. Dolaşacak çok yerimiz var. Dondurman bitti mi? Hı? Dondurman bitti mi yakışıklı? Şu an o trans halinde. Geldik Hera şarap evine. Şarap tadımı yapacağız. Dedim ya size, buranın meyve bağları haliyle de meyve şarapları ünlüymüş. Buraya kadar gelip tatmadan dönecek değiliz. Hem biraz yorgunluk atmış oluruz. Hadi gelin bakalım nasılmış tatları. Beraber bakalım. Şimdi Hera Şarap Evi'nde Umut Bey ile sohbet ediyorduk. Dedim Umut Bey bunu izleyenlerle de paylaşalım. Evet. Sağ olsun kırmadı beni. Öncelikle bir sizi tanıyarak başlayalım. Tabii ki. Benim ismim Umut. Hera Şarap Evi ailesi olarak hemen hemen 2003 yılından beri bu köyde misafirlerimize hizmet ediyoruz. Binlerce insan geliyor. Birebir burada ürünlerimizi tadıyor. Peki o zaman Umut Bey, ben size şunu sormak istiyorum. Neden Şirince ve meyve şarabı? Nasıl bu kadar buranın meyve şarabı ünlü oluyor? Evet, şimdi aslında Rumlar zamanında evet şarap üretilmiş ama çok meyve şarabı olarak değil, genelde üzüm. Hala da çiftçi aileler topraklarını sürdüğünde şarap küpleri çıkmakta. Meyve şarabına geldiğimizde de uzun yıllar önce Alman Helmut Bey bu bölgeye, yani bu bölgedeki otellerde tatil yapmaya geldiğinde buraya gezdirmeye getiriyorlar. Ve Almanya'da da Goldberg şarap fabrikalarında degüstatör olarak çalışan bir beyefendi sonra buradaki o tarihi Artemis eski okulu beğenip orayı bir restoran haline getirmeyi ve altındaki Rumlardan kalma zeytinyağı fabrikasını da küçük bir şaraphaneye getiriyor. Bu Artemis'te bir taş mektep vardı. Evet, orası değil mi restoran evet, oluyor? Evet, orası eskiden yıkık ve dökükmüş. Yani bayağı bir para harcayıp orayı restore ediyor. Meyve şarabına geldiğimizde de aslında meyve şarapları üreticiler tarafından ikiye ayrılıyor. Bir doğal meyve şarapları var, bir de aromatize. Şimdi onu soracaktım, lafınızı balla kesiyorum. Yani o kadar çok çeşit var ki bir an böyle şey değil mi? Bu kadar meyve burada üretilemiyor olabilir yani. Evet. Hani
mantık olarak? Aslında meyvenin burada olup olmaması önemli değil de bazı meyveler imkansız. Türkiye'nin her yerinden temin edilebilir. Fakat tabii ki bazı dediğim gibi meyveler, işte bir böğürtlen olsun, bir ahududu olsun, bir blueberry olsun veya da tropikal meyveler bizim için tedarik edemeyeceğimiz ve fiyat olarak çok pahalı meyveler. Zaten üretici firmalar genelde şişelerin arkalarında bu ürünlerin içinde meyve kullanmadığını yazmakta. Genelde kırmızı ve beyaz şarap, o meyvenin aroması ve genelde şırayla tatlandırılmış ürünler. Ama biz küp şarapçılık olarak Türkiye'de gerçek meyve şarabı üreten ender firmalardan bir tanesi. Doğru yerdeyiz o zaman. Evet. Bilerek geldik. Aslında aromatize ile doğal meyve şarabı arasında bayağı bir fark var. Yani aromatize meyve şarapları tatlandırıcı kullanıldığı için biraz daha meyve tadının Fazla şekerli fazla olacak. şekerli, daha Doğalında. tatlı. Ama doğal meyve şarabında birebir direkt meyvenin tadını alabiliyoruz. Biz şimdi ne şarabını tadarak Şimdi, devam ediyoruz peki? Hazır İzmir'e gelmişken Urla'ya da gitsek, bu tarafa da gelsek, bizim Bornova misketimiz çok özel bir üzümdür. Oldukça kokulu, meyvemsi, Tamam, çok mis gibi güzel kokuyor. bir ürün. Böyle semi, içimi güzel. Tam bir yaz şarabı diyebiliriz aslında. Güneşin Keyif batımında. alacağımız bir ürün, evet. Hoş O zaman geldiniz afiyetler diyorum. olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi dolaşmaya devam ediyoruz. Aras Bey biraz kucak istedi. Buket kucakta taşıyor sıcakta. Gölgeden yürü bari. Şöyle bir durum var. Buraya bebek arabasıyla gelecekseniz yerleri az çok görüyorsunuz. Hani Ayvalık'ta, Cunda'da konuşmuştuk ya, yerler biraz bebek arabası için uygun değil diye. O yüzden buraya siz de bebek arabasıyla gelmeyi planlıyorsanız böyle bir handikapı var. Kucakta taşımaya alışık olun. Ben şimdi kamerayı kapatayım. Alayım oğlanı. Instagram kadınından ev kadınına ve Vay be. bir anneye dönüştüm. Pozlar, kamera arkası böyle. Efendim şimdi de geldik Ayasofya Kilisesi'ne. Rum Ortodokslardan kalma bir kilise. Böyle güzel işlemeler var. Kiliselere girdiğiniz zaman bazı kiliselerde böyle heykeller, büyük şeyler görürsünüz. Onlar Katolik kilisesi oluyor. Heykel yerine böyle güzel süslemeler, resimler görüyorsanız o da Ortodoks kilisesi oluyor. Burası Rumlar zamanında çok ilginç bir ismi var bak. Kirkince ya da Kirce diyorlar, tamam mı? Kirince mi, Kirkince mi, ne öyle bir ismi var. Sonra da Türkçe'ye Çirkince olarak dönüyor. Ya ben şunu anlamıyorum. Böyle güzel bir köye nasıl Çirkince diyebiliyorsunuz? Allah'tan Cumhuriyet'in ilk yıllarında vali demiş ki ne yapıyorsunuz kardeşim? Çirkince diye isim mi olur? Hemen Şirince yapmış burayı. Akıllı adam. Bizim Bolu'da var bir tane öyle. Ne? Dur. Yenice Felakettin. Köyün adına bak. Ya değiştirin şu ismi. Yenice Felakettin nedir? İnsan korkuyor. Neyse, işte burası da bu kiliselerden bir tanesi Şirince'de olan. Diğeri öbür tarafta kalıyordu. Gittik. Çok turistik. Böyle bir sürü süs eşyası, bozuk para atılıyor falan. Size buraya göstermek istedim. Nartex falan tabii günümüze ulaşamamış. Ama gene de manzarası, işlemeleri hoş bir kilise. Hadi bakalım. Dedik ki eve bir magnet alalım. Aras'la Buket orada evin buzdolabı magnetini seçiyor. Ben de buradan bir tane magnet alacağım. Videoya yorum yazanlardan birine göndereyim istiyorum. İzliyorsunuz, size Şirince'den bir hatırayı bizzat ellerimle almış, göndermiş olayım. Buzdolabı magneti, Şirince hatırası. İstiyorsanız aşağıya yorum yazmanız yeterli. Yorum yazan dostlardan bir kişiyi seçerim, iletişime geçerim, gönderirim. Hadi bakalım. Evet, şimdi aşağıdan yürüye yürüye geldik. Sedir diye bir restoranda da mantı yedik. Güzeldi mantıları. Burada kendileri elle açıyorlarmış. Gelirseniz mantı tercihinizi oradan yana kullanabilirsiniz. Şimdi Taş Mektep'e geldik. Burası bir restoran aslında. Ama içeride Cumhuriyet tarihinin ilk okuluna ilişkin eserler varmış. Bir onu da görelim. Öyle bitiririz Şirince videosunu yavaş yavaş. Hadi gelin bakalım. Şimdi neredeyiz Buket, söyle bakalım. Şimdi Şirince Selçuk arasında yolda böyle bir mesire
Mesire yeri. Bu arada hakikaten Dinlenme yeri. Selçuk'tan Şirince'ye çıkarken çok güzel böyle yerler var. Bakın size şöyle göstereyim. Aras arkada parkta oynuyor, tavuklar dolaşıyor falan. Hem konaklama seçenekleri olan hem de böyle bahçe içinde oturup çay kahve içebileceğiniz yerler var. Yerler Şimdi var. biz de bunlardan birinde oturuyoruz. Bir çay molası veriyoruz. Teşekkür ederiz. Buranın sağ adı olun. neydi acaba? Bizim Ev hanımeli. Hanımeli'nde oturuyormuş. Değmişiz biz şu an. Teşekkürler. Efendim Şirince'yi yarım günde yaklaşık 3-4 saatte video çektiğimiz için tabii bize daha uzun oluyor. Gördüğünüz gibi rahatça gezdik. Güzel bir yer, turistik bir yer. Yani sonuçta yılda bayağı bir böyle milyona Evet, yakın Efes'ten turist. dolayı inanılmaz bir zaten kalabalık var. Tabii çok büyük şansı var. Bir Efes yanı, Meryem Ana evi yanı, Kuşadası Tabii yanı. Şirince başlı Yani başına da bir turist çeken bir bölge. bir de mayalar sağ olsun 2012'de dünya batacak, Popüler, Şirince kurtulacak deyince bayağı bir popüler olmuş bir yerde. Gördüğünüz hediyelikçisi, işte şarap satanları, dondurma satanları derken böyle 2-3 saat dolanabileceğiniz, birkaç bir şey içebileceğiniz bir köy. Buralara yolunuz düşerse gelin, uğrayın. İşte Hera'da güzel bir şarap tadımı yapın. Sedir'de bir mantı yiyin. Nerede ne yedik ne içtik zaten paylaşıyoruz. Çok güzel bir kafe görmüştük de giremedik Aras acıktığında. Üzüm. Bir tek gidip evet Üzüm kafe. oturamadığımız yer üzüm kafeydi ama artık sıcaktan gerçekten fenalık geçirdik yani. Daha fazla duramadık orada. Buraya kaçtık, döneceğiz zaten. Başka? Ben dün Efes'i çekerken öldüm Ha, dirildim çok. 7000 derecede. Canım sen çayını iç, ben tutayım mı? Yo, tutuyorum, Çok tutuyorum. yoruldu çocuk ya. Ah! Ne? Aras'ın kakası gelmiş. Efendim bizim şu an çok önemli işlerimiz var. Duyuyorsunuz. Hadi bakalım başka videoda görüşeceğiz. Bizim şu an Tamam ben bakayım sen bitir. işlerimiz var. Hadi bay bay.